Döngüler konusundaki son döngümüz for each döngüsü. For each döngüsü diğer döngülere nazaran daha farklı bir kullanımı var ve daha farklı bir işlevi var. For each döngüsü bir koleksiyon veya diziler içerisindeki her bir öğeyi sırayla işler. Burada devreye koleksiyon ve diziler giriyor. Bu konuları şimdiye kadar anlatmadığım farkındayım. Hem dizilerden bahsedeceğim hem de for each döngüsünden bahsedeceğim. Sonra koleksiyon ve diziler konusuna geldiğimizde bunlara daha detaylı bir şekilde bahsederiz. Öncelikle dizilerin ne olduğuna değinelim. Sonrasında buradaki for each kullanımına bakalım. Diziler aynı tipteki verileri depolamak için kullandığımız bir yapıdır. Burada string köşeli parantez şeklinde yazdığımız zaman bir dizi tanımlaması yapmış oluyoruz. Ve normal değişken tanımlar gibi sağına da ismini yazıyoruz. Eşittirden sonra süslü parantez ile içerisine bu dizinin elemanlarını giriyoruz. Buradaki elemanlar sırasıyla 0. 1. ve 2. olacak şekilde Friends dizisindeki yerlerini belirtiyor. Şimdi biz bu dizideki içindeki tüm elemanlara erişmek istediğimizde ya for döngüsü kullanarak 0. ve 1. 2. indekslerine bakabiliriz ya da for each kullanarak daha basit bir şekilde dizideki tüm elemanlara bakabiliriz. Biz for each'in parantezin içerisine string for in for each yazdığımız zaman for each'in içindeki tüm elemanlar sırasıyla for each'e atanıyor. Yani ilk başta 0. elemanımız yani elma var. Önce 0. indeks yani elmamız string tipindeki for each değişkenine atanıyor. Sonrasında buradaki kodlar çalışıyor. Sonra birinci elemanımız yani muz bu atanıyor. Sonra tekrar kod çalışıyor. İkinci elemanımız yani çilek Fred değişkenine atanıyor ve buradaki kodlar çalışıyor. Burada da console.writeLine parantez içerisinde Fred artı bir meyve şeklinde yazmışız. Öyleyse Visual Studio'muzu açarak biz de bir deneyelim. Yine tekrardan altını çiziyorum. Diziler konusuna daha gelmediğimiz için daha yüzeysel bir anlatım olacak. En son açık olan program.js'i kapatıyorum. Koşullu ifadeleri sağ tıklayıp Add New Project diyorum. Consolidate.NET Framework projenin ismine for each döngüsü şeklinde yazayım. Bir de son olarak projemizde sağ tıklayıp Set as Startup Project yapıyorum. Şimdi bize önce bir dizi yani bir koleksiyon lazım. O yüzden string tipinde bir koleksiyon oluşturuyorum. Buradaki köşeli parantez yazdığımız değişkeni diziye çeviriyor. Buraya biz meyveler diyelim. Şimdi süslü parantez açarak bu diziye atamak istediğimiz elemanları yazıyoruz. Elma, virgül, muz, virgül, çilek, hadi birkaç tane daha ekleyelim. Virgül, armut, virgül, hurma şeklinde ekleyelim. Sona da virgül koymayı unutmayalım. Tamam, şimdi string tipinde bir dizi oluşturduk. İsmine meyveler verdik. İçerisine 5 tane eleman atadık. Buradaki bizim 0. elemanımız, 1. elemanımız, 2. eleman, 3. eleman, 4. eleman şeklinde saymaya her zaman sıfırdan başlayarak ilerliyoruz. Şimdi bir for each döngüsü oluşturuyorum. Parantez içerisine string meyve in meyveler şeklinde yazıyoruz. For için süslü parantezin arasına console.writeLine meyve şeklinde yazarak tüm meyveleri listelemesini sağlıyorum. For için dışarısına da console.readkey diyerek programımızın herhangi bir tuşa basmadan kapanmasını önlüyorum. Gördüğünüz gibi dizideki tüm elemanları sırasıyla yazdırdı. 0. elemanda muz, 0. elemanda elma vardı. 1. elemanda muz, 2. elemanda çilek, 3. elemanda armut, 4. elemanda hurma şeklinde meyvelerimiz vardı. Bunun üzerinden nasıl çalıştığını anlattım ama tekrardan bir anlatalım. In meyveler dediğimiz zaman meyveler dizisindeki tüm elemanları listelemiş oluyoruz ve sol tarafında bulunan string meyve değişkenine sırasıyla atamış oluyoruz ve sonraki her eleman buraya atandığı zaman buradaki süslü parantezin arasındaki kod bloğu çalışmış oluyor. İlk olarak 0. eleman atındı mı? Atındı. O zaman buranın arasındaki kodlar çalışsın. Sonra tekrar geliyoruz. 1. elemanda muz var. Bunu meyveye atıyoruz. Sonra burayı tekrar çalıştırıyoruz. Aynısını çilek, armut ve hurma için de yapıyoruz. Bundan sonra herhangi bir öğe kalmadığı için döngümüz burada sonlanmış oluyor. Bir tane daha örnek yapalım. Bu sefer farklı bir örnek yapalım. Bunları yorum satır haline getireyim. Şöyle kapatalım burayı.
Bu sefer daha matematiksel işlem gerektiren bir örnek yapacağım. Int tipinde bir dizi oluşturuyorum. İsmine sayılar diyorum. Eşittir. Süslü parantezin arasına bir takım sayılar giriyorum. Tamam, bu sayılar bizim için yeterli olacaktır. Bu örnekteki amacımız buradaki tüm sayıların toplamını almak. Onun için int toplam şeklinde bir değişken oluşturalım. Eşittir 0. Sonra for each döngümüzü yazıyoruz. For each döngüsü. Zaten int in sayılar şeklinde bize öneride bulundu. Sadece i'yi sayı şeklinde değiştireceğim. Tamam, bu şekilde daha iyi oldu. Bu for each döngüsünün içerisine de toplam artı eşittir sayı şeklinde yazıyor. Bu sayede dizideki her elemana eriştiğim zaman toplam değişkenine atamış olacağım. Son olarak da console.writeLine deyip buraya tırnak açalım. Sayıların toplamı diyelim. Şimdi çalıştırdığımız zaman dizideki tüm sayıları toplamış olacak ve sonucu bize göstermiş olacak. Şu 611 sayısı büyük olduğundan bayağı büyük bir sonuç çıktı. Onu yine küçük bir sayı yapalım. Hatta şunu da küçük bir sayı yapalım. 115 sonucunu gösterdi. Dizideki tüm elemanları sırayla geldiğimiz için ve her elemanı toplama eklediğimiz için kolaylıkla sayılar dizisindeki tüm elemanları toplamış bulunmaktayız. Sonrasında zaten daha detaylı bir şekilde anlatacağımız için. Son olarak bu videonun sonuna sizlerin de yapabileceği bir örnek bırakacağım. Döngüler konumuz bitti. Kontrol yapılarında son olarak break ve continue ve iç içe döngüler konusunu işleyeceğiz. Öyleyse sonraki bölüme geçiş yapalım.